Maybe they were laughing that I had Bogota on my t-shirt. When you see the people who wearing like Kashmir or Peshawar on t-shirt, you laugh on Pakistan? No. So? Shut the fuck up. Günaydın dostlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Gördüğünüz gibi kahvaltıdayım. Bir önceki videoyu izleyenler, Bariçara videosunu izleyenler şu kaldığımız yeri hatırlayacaktır. Şöyle bir yerde kalıyoruz. Buraya gecelik 12 dolar ödüyoruz. Bulabildiğimiz en ucuz yer burası. Anda bu fıstık burada hala oynuyor. Buenos dias. Sallamadı beni. Kahvaltımız bu. Şöyle göstereyim. Gecelik 12 dolar ödüyoruz. Kahvaltı dahilmiş. Bilmiyordum. Şöyle yumurta, böyle arepa gibi bir şey verdiler. Ondan sonra peynirimiz var, meyvemiz var, ananas suyumuz var ve kahvemiz var. Bu da Ariba. Bir önceki videoyu izleyenler Ariba'yı hatırlayacaklardır. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bugün farklı bir köye yürüyerek gitmek istiyoruz. Bir trekking rotası buldum. Kaç kilometreydi? 7 kilometre olması lazım. Sanırım 2 saat içerisinde falan yürürüz. Haritadan kontrol ettim. Böyle yokuş aşağı gitmemiz gereken bir trekking rotası olacak. Dönüşte tabii yokuş yukarı tırmanacağız ama 2 saatte falan yürürüz diye düşünüyorum giderken. Bir köye ulaşacağız. Orada birazcık vakit geçiririz. Sonrasında çok geç olmadan döneriz. Birazcık geç uyandık çünkü dün yorulmuşuz ya. Ben bayağı yorulmuşum ya. Sabah 7'de kalkmayı düşünüyordum. Şu an saat 9. Daha yeni kahvaltı yapıyoruz. Bakalım bir aksilik olmazsa kahvaltıdan sonra hızlıca çıkacağız. Bu ne acaba ya? Arepa değil bu. Farklı bir ekmek. Hadi bakalım çıktık yola. Şuradan dönelim. Ondan sonra şuradan sağ yapacağız. Trekking rotasına bağlanacağız. Bariçara köyünün merkezi hemen şu tarafta kaldı. Biz yukarı doğru yürüdük. Simon Bolivar abimizin anıtını bulduk. Burası da trekking yolunun başlangıcı. Camino Real Bariçara Guane isminde geçiyor. Camino Real demelerinin sebebi kraliyet yolu olarak geçmesi. Şu an biz buradayız. Şu rotayı takip edeceğiz ve Guane köyüne ulaşacağız. Şu an rakım olarak 1400'lerdeyiz yaklaşık olarak. Aşağı doğru 300 metre gideceğiz. Guane köyü aşağıda kalıyor. Dönerken de 300 metre tırmanacağız. Şurada bilgiler var rotayla ilgili. İşte 1 saat 40 dakika sürüyormuş. 6.2 kilometre. Zorluk seviyesi de ya kolay bir seviyede. Çok zor değil. Burada da yüksekliği gösteriyor işte. Tırmanacağımız yerleri, iniş yapacağımız yerleri gösteriyor. Hadi bakalım başlayalım yürümeye. Oha, ne güzel işlemişler bunu. Kraliyet yolu olarak geçiyor burası. Eski dönemlerde sanırım bu yolu kullanıyorlarmış insanlar. Hani at arabasıyla mı gidiyorlardı, yürüyorlar mıydı? Onu bilmiyorum ama sanırım önemli insanlar bu yolu kullandığı için adına kraliyet yolu demişler. Şurada bir tane anıt var. Dua edilen bir anıt. Aa, burada da Meryem Ana'yı mı koymuşlar oraya? Evet. Yola başlamadan önce dua ediyorlar demek ki. Hoppa, inelim. Taşın üstüne çıkayım da manzarayı göstereyim size. İniş de yoruyor insanları ya trekkingde. Çünkü dize ağırlık verdiğiniz için, böyle hızlı inip düşmemek için dizlere böyle ağırlık veriyorsunuz. O da yoruyor insanı. Ben inişlerde daha çok zorlanıyorum açıkçası ya. Tırmanışlar da zorlu ama inişler beni bir tık daha yıpratıyor. Guane'ye gidişin 2 yolu var. Birincisi bizim yaptığımızı yapabilirsiniz. Trekking yolundan yürüyebilirsiniz ya da araçla da gidebilirsiniz. Dolmuş muhakkak gidiyordur. Yani orası da bir köy, hatta çevrede birkaç tane köy var. Muhakkak dolmuş gidiyordur. Otostop bile çekebilirsiniz yani bu yolda. Ama en temizi yürümek ya. Bence yürüyün. Bunu nasıl yamulttunuz siz bir arkadaş?
filmlerde yollar olur ya, böyle at arabasıyla geçerler Orta Çağ filmlerinde. Oraya benzettim buraya. Böyle sağlı sollu ağaçlar. Güzel görünüyor. Hava çok fena sıcak ya. Fena bir sıcak var, yakıyor yani. Ama bu sefer akıllılık ettim. Güneş gözlüğümü ve güneş kremini unutmadım. Yedirdim iyice bütün vücuduma güneş kremini. Güneş gözlüğümü de taktım, iyiyim. Rahatım. Paparazzi everywhere. Dinlene dinlene yürüdük, yavaş yürüdük, etrafı izledik, müzik dinledik, sohbet ettik. Hakikaten de tam 1 saat 40 dakikada geldik. Birazcık kassan 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakikaya gelirsin buraya. Why? Guane köyüne geldik şimdi. Acayip kolay bir trekking yoluydu. Zaten yazıyordu ya, böyle 2 çentik atmışlar zorluk seviyesine. Harbiden kolay, herkesin rahatlıkla yürüyebileceği bir trekking yolu. Çok fazla gölgelik yoktu sadece. Biraz sıcaktı ama arada esiyordu rüzgar falan, o yüzden o kurtarıyordu. Rüzgar esmese fena. Y se me pone a comer toda la comida. Buenas, Hola, mi señor buenas. Salomón, a la orden. ¿Tienes limonada? No, ¿No? en el ¿Posible? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a la orden. ¿Tienes jugos naturales? Sí, señor. De maracuyá. ¿Cuánto cuesta? 6.000. 6.000. Okay, I like maracuja. Ok, dos por favor. Dos, ¿con azúcar o sin azúcar? With sugar, without sugar. With sugar. Con azúcar, por favor. Gracias. Bueno, los dos, ¿cierto? Sí, dos. I am gonna die. You wanna record me dying? Yes. Hi guys, I'm dying. Ah, sıcak, çok sıcak. Şimdi bir dolanmadan bir soğuk meyve suyu içelim. What? I'm Just speaking talk in Urdu. English, man. Why? And I'm dying. It's a dying man's last wish. Just talk in English. You're crying right now. Yeah, I am. I'm not even gonna deny it. Ay, marakuya suyu söyledik şimdi 2 tane, soğuk soğuk iyi gider dolanmadan önce. Bayağı bir sıcak ya, bayağı bir sıcak. Ama hafiften bir esiyor, o birazcık kurtarıyor. Ne kadar? 6.000 peso. O da 1 dolardan biraz fazla. Muchas gracias. Gracias. ¿Está bien o le falta? Rico. Es rico. Como él es bastante fuerte, ácido. Ah, no, ¿No? está bien, sí, está bien. Muchas gracias. Sizlere köyün meydanını göstermek istiyorum dostlar. Guane köyünün meydanı burası. Çok ufak bir köy burası. 800 küsür nüfusu varmış buranın. Bariçara'ya yürüyerek işte 1 saat 40 dakika, araçta da 15 dakika mesafede. Burada da bir taklidimi yapan Pakistanlı arkadaş kanki, bir de Yo Amor Guane yazısı var. Şöyle parkı göstereyim sizlere. Şu arkaya bir tane basketbol sahası kurmuşlar ama çok çirkin durmuş orada. Aa, saat kulesi varmış orada bak. Ama saat yanlış. Burada da İspanyolların yaptığı kilise. Şimdi zamanında 16. yüzyıl civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Zamanında işte burada Guane yerlilerinin yaşadığını öğreniyor İspanyollar buraya gelince. Hemen buraya rahip ve beraberinde askerleri gönderiyor. Amaç buradaki halkı asimile etmek. Daha sonrasında işte rahip buraya ulaşıyor, askerler buraya ulaşıyor. Guane yerlileriyle karşılaşıyorlar. Daha sonrasında onlarla diyaloğa geçiyorlar vesaire derken zamanla onları asimile etmeyi başarıyorlar. Yani buradaki insanlar Hristiyan oluyor, işte kiliseyi kabul ediyor, ondan sonra İncil'i kabul ediyor, ibadet etmeye başlıyor. Nasıl ibadet edileceğini filan öğreniyor İspanyollardan. İspanyolların yaptığı genelde bu kıtaya geldikten sonra insanları ya asimile etmek ya da yok etmek olmuş. Şu anda İspanyolların yaptığı kiliseyi görüyoruz birlikte. Abimiz dua ediyor, çok da rahatsız etmeyelim. Şurayı da göstereyim. Kiliselerde buraya ne deniyor bilmiyorum. Yani bu kısmının özel bir adı var mı? Muhakkak vardır. Maalesef bilmiyorum.
Şurada da özel bir kısım var. Burada İsa var. İşte İspanyollar buradaki insanları asimile etmişler. Ya da işte ölmelerine sebep olmuşlar zamanla. Ama buradaki insanların geçmişi daha da geriye dayanıyor. Guane halkı ile ilgili bir makale buldum. Burada yaşayan yerel halkla ilgili birisi çalışma yapmış. Onun makalesine ulaştım ben. Oradan birazcık çeviri yaptım. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Normalde böyle kolay kolay bilgiye ulaşılmıyor yaşayan yerliler hakkında. Şimdi buradaki yerli insanların ana faaliyeti tarımmış. Mısır üretiyorlar, domates, işte kırmızı biber. Bu bilgilere falan ulaşmışlar yani. Başka böyle birkaç bitki daha, meyve sebze daha yetiştiriyorlar. Ana faaliyetleri tarımla uğraşmak. Meyve sebze yetiştiriciliğinin dışında bir de pamuk yetiştiriyorlarmış bu insanlar. Pamuğu da kendi kıyafetleri için kullanıyorlarmış. Burada yaşayan Guane halkı beyaz pamuktan yapılan böyle bir battaniye tarzı bir şey giyiyorlarmış. Hem bellerini örtüyorlarmış hem de omuzlarına takıyorlarmış o battaniyeyi. Bu battaniyelerin anlamı varmış. Takan kişinin yaşını, evlilik durumunu ve sosyal statüsünü gösteriyor. Hani mesleği nedir? İşte toplumda önemli bir kişi mi, değil mi? Bunu gösteriyor. Hani nüfus az olsa da o ayrımı yapmışlar yani kıyafetlerle. Böyle bir bilgiye ulaştım makaleden. Oldukça önemli bir bilgi. Çünkü mesela ziyaret ediyorum bir yere, oradaki yaşayan yerel halkla ilgili çok böyle nadir bilgiler oluyor. Ama bak mesela bu çok güzel bir bilgi. Bu bilgiye ulaştım. Daha sonrasında bu insanların nasıl göründüğüyle ilgili de bir bilgi yazıyordu. Siyah saçlılarmış bu insanlar. Tarımla uğraştıkları için güçlü insanlarmış ve boy ortalamaları 1.65 civarıymış. Kadınların da erkeklerin de saçı uzunmuş. Böyle bir bilgiye de ulaştım. Gayet güzel bir bilgi yani burada yaşayan yerel halkı tanımamız için. En azından gözümüzün önünde bir şey canlanıyor. Bir görüntü canlanıyor. Ben mesela Ekvador'da gezerken abilerin, ablaların uzun saçlı olduğunu, bazılarının beyaz kıyafetler giydiğini hatırlıyorum. Böyle omuzdan çapraz bir şeyler de giyiyorlardı hatta. Direkt zaten makaleyi okuyunca onlar canlandı gözümde. Ama o insanları daha çok Otavalo tarafında gördüm. Otavalo yerleriydi, Kiçualardı. Ama direkt o canlandı gözümde, o beyaz kıyafet falan deyince. Şimdi buradaki insanlar İspanyollar gelmeden önce kendi kuralları, kendi yönetim biçimleri varmış. Mesela her kabilenin bir şefi oluyormuş. Guanelerin de bir şefi varmış. Şef yönetiyormuş buradaki kabileyi. Kabilenin kurallarını beraber belirliyorlarmış. Ama anladığım kadarıyla ataerkil bir kabile, ataerkil bir toplum. Şöyle ki mesela erkekler çok eşli olabiliyorlarmış. Hani anlaşabilecekleri kadar kadınla evlenmelerine izin veriyorlarmış. Kadınlarda o yok sanırım. Öyle bir bilgiye ulaşmadım. Eşler seçilirken daha çok kadının ailesi erkeği seçiyormuş. Hani bu benim kızıma iyi bakabilir mi gibisinden, hani çalışıp aileyi doyurabilir mi, geçindirebilir mi, işte güçlü mü, bu tarz şeylere önem veriyorlarmış. Kendi müzikleri var, kendi müzik aletleri var. Biraz daha böyle melankolik, daha ağır, ritmik müzik yapıyorlarmış. Biraz daha duygusal anladığım kadarıyla. Aldatmanın filan cezası çok büyükmüş. Yani eşine ihanet edemiyormuşsun. Ama çok eşliliğe izin var. Yani birazcık garip bir kabile. Tabii biz bugünün düşünce tarzıyla yargılıyoruz onları. Ama o gün o toplumda öyle yaşamak gerekiyormuş sanırım. Yani bir şey söylersem hata olur. Bu kadar bilgiye ulaşabildiğime sevindim ama yani buraya kadar gelip bir şey anlatamasaydım üzülürdüm açıkçası. Ben de öğrenemeseydim üzülürdüm. Mesela Barichara'da yaşayan topluluk hakkında çok fazla bir bilgi yok. Sadece İspanyollar gelmiş, çökmüşler oraya. Bu kadar. Abi işiyor mu? Ne yapıyorsun ya? Aynen işiyor. Kenarı geçeydim bari.
Hola, buenas tardes. Ne güzel yapmışlar. How do you say a fridge magnet? Şunlar ilginç ya. Bayağı sert, bayağı sert yani. Şimdi kilime benzettim ben ama acaba başka bir şey mi? Ha, bu şapkalar meşhur bu taraflarda. Çok fazla kişi takıyor bu şapkadan. There is none. Ayakkabılara bak. Büyük ihtimalle geleneksel tarzda bir şeydir yani. Goane halkı belki böyle bir şey giyiyordu. Bunu bildikleri için böyle bir şey yaptılar. Çok emin değilim, şu an kestiremedim. Señor, es tradicional? Sí, Si Goane? sí, bueno. Bak Goane halkından bahsettik o kadar. Onların giydiği çarıklardan. Şimdi bayağı büyük ihtimalle erkeklere göre. Para hombres, ¿sí? Para mujer? Para hombre y mujer, Toro. ambos, sí. Hem kadınlar hem erkekler içinmiş. Bak burası açık. Sandalet gibi ama birazcık daha farklı. Sandalet babet gibi. Hayvan şeylerinden yapmışlar. Keçi koyun tüylerinden yapmışlar bak. Belli oluyor dokununca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes señor. Dayı sallamadı beni. Ne güzel boyamışlar. Guanero. Burada yaşayan halka Guanero diyorlar demek ki. Bizde şey gibi İzmirli. Pencereler çok güzel ya. Bayağı sessiz ya. Bayağı sessiz. Bu ne taşı ya? Taşın içine böyle odun parçası koymuşlar, satıyorlar. Oha. Şeyi mi temsil ediyor acaba bu? Hani böyle kaymak maymak yapıyorlar ya, böyle bir şey çalkalıyorlar keçi derisinden yapıp. Neydi onun adı, unuttum ya. Tereyağı mereyağı yapıyorlar ya. Unuttum adını. Well, this is actually where we A la came hora. from. Allah, korktum abla. Hola, buenas tardes. Aklımı aldın abla. Esta. Ese sembol para... İspanyolcasını da unuttum. ¿Va a llevar ese? Lan İspanyolcasını da unuttum. ¿O va a llevar fósiles? Es mantequilla para... Es symbol para mantequilla, ¿sí? They like... And mantequilla. Es tradicional acá. Sí, uno va por allá para la parte del río Suárez a traerlos. A Río. Pero por las peñas así, ¿Está Río? montañas, sí señor. Es montaña, está Río. Abajo. Muchas gracias. Venga, su mesía, caballero. Geldim ablam. Yo siempre me gusta mandar a entrarlos a, Hola, a los buenas. señores para que miren. Vea, mira. Vea. İlginç taşlar ya. Sí, señor. Y ahí pueden Ne mirar anlama ahí geliyor lo que les acaba? guste el aceño. En una de esas les gusta cualquier cosita, vea. Bunu bir sürü taş satıyorlar. Ama ne olduğunu kestiremedim. Baksana, üstünde sembol falan var. Esa sí no se sale ya, y esa sí está ahí. Vea, tiene dos, uno y dos. Gracias señora. Bueno, Ciao, hasta luego. bueno, que estén bien. Çok anlamadım. Teyze gösterdi ama büyük ihtimalle o bulmuşlardır bir yerlerde. Eski dönemlere ait taşlardır diye düşünüyorum. İçine su koyup içiyorlar galiba bak. Şöyle kapatmışlar. Bunu açıyorsun. İçine su. Eski matara tarzı gibi düşünün. Ciao, hasta luego. Aha da köyün mezarlığı. Manzara fena yalnız ha. Acaba Guane halkının cenaze töreni nasıl mesela? Şimdi bu belli ki İspanyollar geldikten sonra öğrendikleri gömme şekli, haç dikmişler vesaire. O kadar bilgi vardı makalede ama cenaze törenleriyle ilgili, cenaze merasimiyle ilgili bir bilgi yoktu. Şeyle ilgili vardı, dedim yani eşlerini aldattıkları zaman cezası çok büyük diye.
öldürüyorlarmış, yani ölüm cezası varmış ve halkın görebileceği bir yere koyuyorlarmış cesedi. Ama cenaze merasimiyle ilgili bir bilgi yoktu. Nehri görüyor musunuz? Bakın. Şu tepenin ardından böyle akıyor, geliyor. Bu tarafa doğru dönüyor sanırım. Ya da şöyle dönüyor, tekrar bu tarafa doğru gidiyor. Çok emin olamadım. Manzara çok iyi ama ya. Puslu bir de hava. Acayip güzel gözüküyor. Şuradaki tam göremiyorum kameradan, biraz parlıyor ama şurada bir yerde şey var. Bir tane daha köy var. Dün Bariçara'dan manzaraya bakarken ben burası Guane. Orası zannetmiştim. Değilmiş. Biraz daha beride kalıyormuş Guane. Orası başka bir köymüş. Convierto la cumbia en